Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için doğum günü konsepti hazırladım. Pasta dahil 4 farklı tarif yapacağım sizlere. Cupcake, cake pops, pasta ve pavlova yapıyoruz. Umarım keyifle izlersiniz. Aynı zamanda eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açtığınız takdirde size her video yüklediğimde bildirim gelecek ve anında haberdar olacaksınız. O zaman ilk tarifimizle başlayalım. İlk olarak cupcake yapacağız. Önce tereyağımı kabıma alıyorum. Tereyağım oda ısısında. Yarısını ekliyorum ve unumun içerisine vanilyamı, kabartma tozumu ekleyip karıştırıyorum. Unumun da yarısını ekliyorum. Tekrar sütümün geri kalanını ekliyorum ve unumun tamamını boşaltıyorum. Cupcake hamurum hazır. Bu normal kek hamurlarından daha katı. O nedenle ben sıkma torbasıyla sıkacağım. Kek harcımı sıkma torbasına koydum ve kapsül koydum buralara da. Şimdi ucunu keseceğim. Şöyle. Ve sıkacağım. Bir de üzerine krema geleceği için pay bırakmamız gerekiyor. Bir tane daha yapabileceğim. Arttı. Şu kapsülleri kullanıyorum bu arada. Bunlar fırına girebiliyor. Evet, tepsiye koydum. 15 adet çıktı. Şimdi eğer fırınınız normal ısıtıyorsa 180 derecede, eğer yakıyorsa yani çok hızlı pişiriyorsa 150-155 derecede pişiriyoruz. Cupcake'lerim fırından çıktı. 150-155 derecede 30 dakika piştiler. Eğer siz 180 derecede pişirirseniz daha kısa sürer. Buna dikkat edin. Ve çubuk batırdım. Kuru çıktı. Gayet yumuşaklar. Şimdi cupcake'lerimizi soğutalım. Ondan sonra süsleyeceğiz. Cupcake'lerim soğudu güzelce. Şimdi şöyle boş kısımlara hazır jöle kullanacağım. Şöyle krem şantimi çırptım. İçerisine pastacı kreması koydum. Pasta yaparken kremam arttı. Onu değerlendirmek için hem de direkt yapay geliyor bana krem şantinin tadı. Bu şekilde çok daha hafif oluyor ve aynı zamanda görüntüsü şekli daha güzel oluyor. Şimdi sıkıyorum üzerlerine. Şöyle bir yıldız buğu taktım. Hepsini sıktım neredeyse. 2 tane kaldı. Bunu da size tekrar göstermek istedim. Şimdi şöyle başladığım noktaya geldiğimde üste çıkıyorum. Tekrar döne döne üste çıkarak geliyorum. Yani hiçbir şekilde bastırmıyoruz. Yukarı çıka çıka tamamlıyoruz. Şu böyle pembe şeylerden koymak istiyorum. Çok hafif ama çok fazla değil. Evet, cupcake'lerim hazır. Sunum tabağına aldım. Şimdi cake pops yapımına geçiyoruz. Cake pops davetlerde, doğum günü sofralarında çok hoş gözüküyor. Kek kırıntım var. Kremamı kaynattım ve içerisine bitter çikolatamı ekledim. Bu şekilde ganaj kıvamına geldi. Bunu sıvı halde kek kırıntımın içerisine katıyorum. Cake pops hamurum hazır. Şimdi bunları yuvarlayacağız. Şu şekilde elime alıyorum hamurumu ve güzelce yuvarlıyorum. Şöyle mümkün olduğunca pürüzsüz olmasına özen gösterin. Ben cake popslarımı yuvarladım. Toplamda 38 adet çıktı. Şimdi buraya beyaz çikolata eritmiştim. Bundan bir miktar ucunu alıyorum. Şöyle batırdım. O tutacak. Yani bu şekilde donduracağız ve tutkal görevi görecek. Hepsini aynı şekilde yapıyorum.
Yani önce beyaz çikolatamı batırıyorum. Ondan sonra kekime batırıyorum. Şimdi Cake Pops'um ve çikolatam donana kadar dolapta bekleteceğim. Cake Pops'larım dolaptan çıktı. Çikolatayı erittim ve soğuttum beyaz çikolatayı. Şimdi Cake Pops'umu batırıyorum bunun içerisine ve çıkartıyorum. Şimdi bütün hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Hepsini kapladım. Şimdi bunları biraz soğutacağım. Ondan sonra ikinci kaplamayı yapıyoruz. Genelde Cake Pops'un böyle tam güzel olabilmesi için 2 kere kaplanması daha iyi oluyor. Cake Pops'larımı 2 kere kapladım, dolaba koydum. Çikolatası çok güzel dondu. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Frambuazlı çikolata erittim. Draje olanlardan. Beyaz çikolatayı direkt boyayarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir yandan döndüreceğim, bir yandan da şöyle uzunlamasına sıkacağım. Yani biraz altı kirletecek ama yağlı kağıt serdim, o yüzden problem olmayacak ve hepsini bu şekilde yapıyoruz. Cake Pops'larım hazır. Şöyle gösterecek olursam çok tatlı duruyor. Özellikle böyle doğum günü sofralarına renk katıyor. Şimdi pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle pastanın yapımı için panispanyasını yapacağım. Panispanyayı yaparken yumurta aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Ama yumurta aklarının içerisine çok az bile sarı kaçmayacak. Bu çok önemli. Yarısı yumurta aklarının içerisine girecek, yarısı da sarısının içerisine. Şimdi robotuma yumurta aklarını katıyorum. Şekerimin yarısıyla çırpacağım. Yumurta aklarım güzelce kabarırken bir yandan da sarılarımı kabımın içerisine alıyorum ve üzerine şekerimin yarısını ekliyorum. Şimdi bu ikisini güzelce kabarana kadar çırpıyoruz. Yumurta aklarımı ve sarılarımı güzelce çırptım. Önce kurularımın hepsini bir ellerime boşaltıyorum. Ondan sonra bir miktarını sarılarımın içerisine koyup spatula ile karıştıracağım. Şimdi yumurta aklarımdan işte biri kadarını sarılarıma ekliyorum ve karıştırıyorum. Karıştırırken alttan üste doğru karıştırmaya özen gösterin, yoksa söner. Kurularımı eliyorum bir miktar ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ondan sonra tekrar aklarımı koyup harcımı bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Panispanya harcım hazır. Şimdi bunu yağlı kağıt koyduğum kalıbıma döküyorum. Burada önemli olan kalıbınızın kenarlarını kesinlikle yağlamayın. Altına da zaten yağlı kağıt koyuyoruz. Çünkü panispanyamız kenarlara tırmanarak kabaracak. 150-155 derece fırında güzelce pişiriyorum. Evet, panispanyam fırında yaklaşık 50 dakika pişti. Düşük hızda pişiriyorum. Bakın hala üzerine yakma huyu var fırınımın. Bu ondan dolayı biraz tıraşladım. Ama hiç önemli değil. Zaten bu kısmı ben tamamen kesip atacağım. Şöyle altında hiçbir sıkıntı yok. Biraz beklettiğim için sulanma yapmış. Bu şekilde soğutuyorum veya tele koyabilirim. Neden bu şekilde duracak? Çünkü eğer böyle kapatırsam alttan ısıyla buhar yapar ve ıslatır altını. Bunu istemiyorum. Eşit bir şekilde soğusun. Ondan sonra kesme işlemini yapacağız. Pastacı kremamın yapımına geçtim. Şimdi pastacı kreması için sütümü ve şekerimi tencereme koyduktan sonra altını açtım ve kaynatıyorum. Süt ve şekerim ısınırken bir kabıma yumurtayı aldım ve çırpıyorum. Pastacı kremasını nişasta tercih ediyorum çünkü kokusuz oluyor.
Sütüm kaynama noktasına geldi. Yumurtamı ekleyeceğim. Bir yandan da yumurtamı karıştıracağım. Şöyle biraz sütümden ekliyorum, biraz karıştırıyorum. Yumurtalı karışımım belli bir sıcaklığa geldi. Artık sütümün içerisine ilave edebilirim. Şöyle sütümün içerisine katıyorum. Hemen çırpmaya devam ediyorum. Karışımı koyduktan sonra çok hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü hemen koyulaşıyor gördüğünüz gibi. Ve bu kokusu olduğu için gerçekten bunu her türlü pastalarınızda, tatlarınızda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir krema. Evet, bunu altını kapatıyorum artık. Ve içerisine bir tane vanilya ekliyorum. Vanilyamızı da koyduk. Şimdi kremamı bir borcama alıyorum. Kontak streç yapıyoruz burada. Şimdi bunu önce bir oda ısısına gelsin. Yani böyle bir ılınsın. Hemen bu şekilde de dolaba kaldırmayalım. Ondan sonra dolaba alacağım ve soğutacağım. Ondan sonra kremamızı çırpacağız ve pastamızda kullanacağız. Evet, kremam soğudu. Gördüğünüz gibi bayağı da katı. Öncelikle bunu tek başına çırpacağım. Ondan sonra içerisine krem şanti ekleyeceğiz. Şimdi toz krem şanti ekleyeceğim. Şöyle bir miktar da çırpılmış krem şanti ekleyeceğim. Eğer krem şanti sevmiyorsanız krema da ekleyebilirsiniz bu esnada. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Çok güzel oldu kıvamı. Bunu her türlü pastalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi sıkma torbamı alacağım. Kremam hazır. Pastamda kullanmak üzere. Şimdi pastamızı birleştirelim. Pandispanyam soğudu. Bakın hiç çökme falan da yapmadı. Şimdi bıçağımı İyice içeriden sokuyorum ve dayıyorum duvara. Yani bu metal kısma ve çeviriyorum. Boşluğa gelince çıkartıyorum. Şu şekilde. Yani ben bundan sanırım 4 kat çıkartacağım. Şimdi katlara ayıralım. Katlara ayırırken üst kısmı kullanmıyorum. Şimdi şöyle gözümle önce bir bakıyorum. Hani 4 kat çıkartabilir miyim diye. Çıkacak gibi. Şöyle şuradan bir kesiyorum önce tam ortadan. Ve burada tabii siz göremiyorsunuz ama ben yandan bakıyorum hani keserken. Çünkü yandan bakmam gerekiyor. Şu şekilde çevire çevire kesiyorum ve ortasına boşluk gelince şöyle tekrar kesiyorum ve bu şekilde katımı ayırmış oluyorum. Bakar mısınız? Çok yumuşak, süngerimsi. Şimdi tekrar çevire çevire ortasına giderek. Bu arada bu bir gün bekledi pandispanyam. Bir gün bekletin vaktiniz varsa. Yoksa 4 saatte işinizi görür. Yani 3-4 saat. Pastamı birleştirmek için önce çemberimi tekrar alıyorum. Çemberin içerisine birleştireceğiz. Katımı koyuyorum. Bu arada en alt katı, yani şu düz olan kısmı ben en üste koyacağım. Bu önemli. Şunu ayıralım o yüzden. Ve hiç ıslatmayacağım. Çünkü zaten yumuşak. Şimdi kenarlarından şantimi gezdiriyorum. Şöyle sıkıyorum. Bir hat şeklinde. Ve sonra pastacı kremamdan sıkıyorum. Çileklerimi koyuyorum. Şu krem şantili kısma gelmemesine özen göstereceğim. Çileklerimi koyduktan sonra üstüne krem şanti sıkıyorum. Bu şekilde çilekler yapışmış oluyor.
Aynı işlemleri uygulayacağım ve pastamı bitireceğim. Şimdi dolapta bunu soğutalım. Belli bir süre kendine gelsin. Sıvayacağımız zaman yamulmasın çünkü. Ondan sonra kremayla kaplayacağız ve süslemesini yapacağız. Dolapta pastamız güzelce dinlendi. Şimdi krem şantimi de hazırladım. Normal kullandığınız hangi krem şantiyi kullanıyorsanız talimatına göre çırpabilirsiniz. Şöyle bakın. Hiçbir şekilde yamulma olmuyor. Şimdi sıvamaya başlayacağım. Önce pastamın üstüne bolca krem şanti koyuyorum. Ondan sonra spatulamla şöyle yapıyorum. Kenarlara gelmesini sağlıyorum ve şöyle bir çeviriyorum. Zaten üzerini düzleyeceğiz. Sadece ucuna şanti alarak şu şekilde krem şanti sürüyorum ama bolca. Şimdi pastama ince bir şekilde, yani çok da ince değil, krem şantimi sürdüm. Ne katı yapmış olsaydık, yani çıplak kek pasta yapmış olsaydık bu krem şanti bizim için yeterli olacaktı. Ama biz full kaplayacağız. O nedenle tekrar bolca sürüyorum. Bolca krem şanti ile sıvadım pastamı. Ve şimdi asıl olay başlayacak. Şimdi şunu alıyorum. Bu böyle kazıyıcı. Ya bununla da yapabilirim. Ama bununla tam daha güzel sıyırıyor. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa gerçekten çok işe yarıyor. Pastamın ne çok dibine gireceğim ne de çok uzaktan yaklaştıracağım. Şöyle hiç oynatmadan çeviriyorum. Ve her bir çevirmemde, yani duraksadığımda şu kremayı temizliyorum. Bunu başladığım noktaya gelene kadar devam ettireceğim. Evet, başladığım noktaya geri geldim. Gayet güzel bir şekilde sıvadık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle üzerindekini alıyoruz spatulayla. Tam sıfır dayıyoruz ve kremanın üzerinden ve her seferinde her kremayı aldığımızda mutlaka bıçağımızı temizliyoruz, spatulamızı. Böyle dümdüz olana kadar evet, pastamızı bu şekilde sıvadık. Şöyle göstereyim size. Eğer daha farklı bir açıdan çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara bildirin. O açıdan çekerim. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. Biraz soğusun, ondan sonra süslemeye geçeceğiz. Pastamız için çikolata kaplı çilekler yapacağız. Öncelikle kek popslarından artan çikolatayı batırıyorum. Ondan sonra işte şu granüllerden olabilir mesela. Böyle farklı farklı. Bunun üzerine şöyle beyaz çikolata yapıyoruz. Evet, çikolata kaplı çilekleri bizde hazır. Şimdi bunları biraz donduralım buzdolabında. Ondan sonra pastamızı süslemeye geçelim. Evet arkadaşlar, pastamı dolaptan çıkardım ve tabağıma aldım. Sunum tabağıma. Ama yine de süslerken kolaylık olsun diye altına döner stand koydum. Bir ganaj hazırladım. Frambuazlı çikolata ve kremadan. Zaten açıklama kısmına bunu da belirteceğim. Frambuaz çikolatalı ganajımızı yağlı kağıttan yaptığım külahın içerisine aldım. Şimdi kenarlardan akıtma tekniğini kullanacağız. Yani şu şekilde şöyle
bu şekilde pastamın kenarlarından akıtacağım. Şimdi gözümüze hoş gelecek şekilde pastamızı süsleyeceğiz. Şöyle buraya bir makaron koyacağım. Evet, pastamın süslemesini bitirdim. Pavlova'dan artan bezemi koydum oraya. İşte çikolata parçalarım, makaronlar hazır. Ancak makaron videosu ayrı olarak gelecek. Bu şekilde bir doğum günü pastası hazırlamış olduk. O zaman şimdi Pavlova'ya geçelim. Pavlova tatlımızın yapımına geçtik. Ben tek porsiyon halinde yapacağım. Yumurta akımı kabıma alıyorum. Bir fiske tuzla bir miktar çırpacağım. Şu kıvamı görünce şekerimi ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Pavlova'mı çırptım 15 dakika boyunca. Şimdi sirkeyi ekliyorum. Ve nişastayı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir tane sıkma torbasının ucuna yıldız bir uç taktım. Duy daha doğrusu. Merengimden sıktım altlarına. Yağlı kağıt kaymasın diye. Şimdi şu şekilde yapacağız. Önce bir gül oluşturuyorum. Gülümü oluşturduktan sonra üzerine tekrar yukarı çıkarak bu şekilde bir kuş yuvası yapacağım. Pavlovalarım 90 ile 100 derece arasında fırında 1 saat 10 dakika pişecek. Evet, pavlovalarım fırından çıktı. Bir tabağa aldım. Şimdi krema çırptım bir de pudra şekeriyle. Çünkü krem şanti çok şekerli oluyor. Zaten pavlova çok şekerli bir şey. Şimdi üzerlerini sıkıyorum. Cupcake yaparken kullandığım duyu kullanıyorum. Kremalarını sıktım. Şimdi çileklerim var. Yaban mersini koyacağım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu altın çilek. Bunu koyuyorum. Son olarak nane yaprağı koyuyorum. Bunları ben buzlu suya koydum. Soğuk suya. Formlarını korusun ve pörsümesinler diye. Şöyle nane yaprağı da koyuyorum. Pavlova süslemem de bu şekilde. Gerçekten davet sofralarına çok yakışıyor. Çok da şık gözüküyor. Şimdi o zaman bütün yaptıklarımızı bir arada görelim. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben yaptıklarımın hepsini masama koydum. Ayrıca çileklerin üzerine jöle sürdüm. Parlak durması açısından. Bir de Cake Pops'un üzerine metalik toz boya sürdüm, yenilebilir. Onların hepsini açıklama kısmına belirteceğim. Onları çekmeyi unuttum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve tarifleri de. Eğer içlerinden birini veya hepsini yapacak olursanız beni etiketlerseniz çok sevinirim. Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda görmek istediğiniz video fikirleri varsa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz tarifleri yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.